Bronş'un V12 dövme makinesini kullanacağım. Makinemiz hem şarjlı hem de kablo ile kullanıma uygun bir makine. Makinenin en büyük özelliği ise 2.6 stroke ile 4 stroke arası ayarlanabilir arkadaşlar. Bu benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri oldu. Makinemiz kolay kullanıma uygun bir makine. Bu şekilde olması benim hoşuma gitti. Çok fazla ayar olduğu zaman insanın kafası karışıyor, kullanımı biraz daha zor oluyor. Bu makinede öyle bir şey yok. Selam arkadaşlar, hepiniz dövme makineleri tanıtım serimize hoş geldiniz. Bugün size Bronz'un V12 dövme makinesini tanıtacağım. Makineyi tanıtmadan önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Çünkü bu tarz videoların devamını sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alırsak biz de o kadar fazla dövme makinesi tanıtmaya devam ederiz. O zaman isterseniz bir kutu açılışıyla başlayalım. Ve kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle alayım kenara. Kutumuzu açtığımız zaman kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Hem Çince hem de İngilizce çevirisi mevcut. Bunları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda markanın stickerları var. Bunları da bir kenara koyuyoruz. Bunlara çünkü pek içimiz yok bizim. Ve üstündeki koruma süngerimizi kaldırıp makinemize uğraşıyoruz. Sadece şu anda kutu içeriklerine bakacağız. Kutunun içinde bir tane makinemiz mevcut. Ve güç kaynağı mevcut. Bir tane RCA aparatörü var. Makinenin şarjı bittiği zaman RCA aparatını takıp kablo ile de makineyi kullanabilirsiniz. Şunu da bir kenara koydum. Bir tane adaptörümüz var, şarj adaptörü. Bir tane de USB girişi, Type-C çıkışlı bir ara kablomuz mevcut arkadaşlar. Ve yedek lastik. Yedek lastiğe ihtiyaç duyduğunuz zaman yedek lastiklerinizi makineye takıp kullanabilirsiniz. Kutu işlemimiz bu şekilde. Bir tane makine var, bir tane güç kaynağı var, bir adaptör, RCA aparatı, ara kablo şarj etmek için, bir de yedek lastik. Birazdan zaten arkadaşlar detaylı anlatıma geçeceğiz. Makineyi A'dan da test edeceğiz. Dövme yaparak onu da deneyimleyeceğiz. Şimdi makineyi detaylı incelemeye başlayabiliriz. Makinemiz hem şarjlı hem de kablo ile kullanıma uygun bir makine. Kabloyu kullanmak için power güç kaynağını söküyoruz makineden. Ve RCA aparatını takmamız lazım arkadaşlar. RCA aparatını taktıktan sonra da kablo ile kullanabilirsiniz bu makineyi. Biraz şarjı hakkında size bilgi vereyim. Ortalama 2 ve 3 saatlik full doluyor makinemiz. Size de ortalama 6 saat ve 10 saatlik bir çalışma imkanı sunuyor arkadaşlar. Gayet başarılı bir süre bu bence. Uzun süre bir dövme işlemi yapabilirsiniz rahatlıkla bu makineyle. Makinenin ebatları hakkında biraz bilgilendirelim. Makinenin ağırlığı 195 gram arkadaşlar ama üstündeki güç kaynağı olmadan, yani şu RCA aparatı olarak ağırlığı bu arkadaşlar. Makinenin uzunluğu da 136 milim. O da üstünde güç kaynağı olarak 136 milim uzunluğu. Yani ben de bunu sorarım. Eğer ağırlığına bakıyorsanız üstündeki RCA aparatıyla, bunun üstündeki RCA aparatı uzunluğuna bakın ya da ikisini tam tersi yapın. Biri RCA aparatıyla ya da biri güç kaynağıyla yapılması bence mantıksız. Neyse bunlara takılmayalım. Üstündeki güç kaynağı ile ağırlığı ise 231 gram arkadaşlar. Makinenin çapı 27 milim. Ama bu 27 milimi nereden ölçtüler onu anlamadım ben. Ben ölçtüğüm zaman 32 milim çapı geliyor. Aslında 32 milim olması benim daha çok hoşuma gitti. Üst çapı 32 milim, alttaki grip tuttuğumuz yerin çapı ise, şuradaki eğimli yerin çapı ise 24 milim. Makinenin en büyük özelliği ise ayarlanabilir stroke ayarı olması. Bu benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri oldu. 2.6 stroke ile 4 stroke arası ayarlanabilir arkadaşlar. Ama bunun altını çizelim. Makine çalışır vaziyette, yani iğne takılı vaziyette stroke ayarı yapmayın kesinlikle. O şekilde makineye zarar verebilirsiniz. Makine durur pozisyondayken stroke ayarınızı ayarlayın. Ondan sonra işlem yapmaya devam edin. Kullanım kılavuzunda da zaten onu belirtmişler özellikle. Çünkü makineler artık hassas makineler. Yani en ufak darbede, yere düşmede falan ona hasar görebilir. O yüzden bunu ne kadar dikkatli şekilde kullanırsanız o kadar uzun ömürlü olur sizin için. Makinenin genel olarak dış görünümü benim çok hoşuma gitti. Bence Bronz'un bu zamana kadar yaptığı en iyi makine tasarımı bu. Gayet şık tasarıma sahip. Makinenin toplamda 5 tane rengi mevcut arkadaşlar. Zaten onu da hemen sağ tarafına bıraktım. Oradan da renklerini inceleyebilirsiniz. Makinemiz kolay kullanıma uygun bir makine. Bu olması benim hoşuma gitti. Çok fazla ayar olduğu zaman insanın kafası karışıyor ve kullanımı biraz daha zor oluyor, zahmetli oluyor. Makinenin üstünde 3 tane tuş mevcut. Bir power tuşumuz var. Bir tane voltaj arttırma tuşumuz var. Bir de voltaj düşürme tuşumuz var. Makineyi açmak için power tuşuna basılı tutuyoruz ve makinemiz açılıyor.
Makineyi tekrar kapatmak için yine power tuşuna basılı tuttuğun zaman makine kapanıyor. Makine iki türlü aşırıyor arkadaşlar. Power tuşuna 2 defa peş peşe bastığımız zaman makine tekrar aşırıyor. Ve tekrar basılı tuttuğun zaman makine kapanıyor. Makine içinde 2 tane fonksiyon mevcut. Makinemizin power tuşuna basılı tuttuğumuz zaman makinemiz aşırıyor. Makinenin içinde 2 tane fonksiyon var, yani 2 tane hafıza var. Hem çizgi ayarı hem de gölge ayarını ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Şu anda işaret işareti yanında S işareti var. Bu shadow demek, yani gölge ayarında makine şu anda. Bu makine ayarını, voltajını yükseltip ya da düşürebiliyorsunuz. Bu işin de hafızada kayıtlı kalıyor. Makinenin çizgi ayarına gitmek için de power tuşuna 2 defa peş peşe bastığınız zaman çizgi ayarına geçiyorsunuz. Hemen orada zaten Ryanair işaretini gördüğünüz R işaretini. Power tuşuna tekrar bastığımız zaman makinemiz çalışıyor. Bu arada makine içinde hızlı tetikleyici mevcut. Makine ilk başta güçlü voltajla başlıyor ve sonra kendi voltajının ayarına düşüyor otomatikman. Makine çalışır vaziyette de voltaj ayarını değiştirebiliyorsunuz. Şu anda 7.5'te gölge ayarında arkadaşlar. Ama size az önce söylediğim gibi makine çalışırken stroke ayarı yapmayın. O tercih edilmiyor. Zaten Chrono'nun kılavuzunda belirtmişler. Makineyi durdurduktan sonra, power tuşuna bastıktan sonra stroke ayarını da ayarlayın. Sonra tekrar makineyi çalıştırın ve işlemi devam edin. İki fonksiyonlu ayar bu şekilde arkadaşlar makine içindeki. Yani kısaca aslında iki hafızalı bir makineye sahip. Hem gölge ayarı hem de çizgi ayarını bu makineye rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten kolay kullanıma uygun bir makine. Birazdan zaten dövme yapıp deneyimleyeceğiz makineyi. Stroke ayarları bize ne gibi imkanlar sunuyor, bunları hepsini test edeceğiz. Ve isterseniz gelin dövme yapmaya başlayalım. Yapacağımız dövme modeli bu arkadaşlar. Bu dövmede zaten Bronch'un V12 dövme makinesini kullanacağım. Bu arada ben bu makineyi Wapstato'dan temin ettim. Açıklama linkini zaten bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin tek distribütörü Bronch markasının. Bu dövme işleminde ben birçok dövme iğnesi kullanacağım. İlk başta 0803 dövme iğnesiyle başlayacağım. Ve ilerleyen kısımlarda ekranda zaten kullandığım iğneleri size belirteceğim. Oradan da siz takip edebilirsiniz beni. O zaman dövmemle başlayalım. İlk etapta çizgi atacağım için stroke ayarımı ben 4'e getiriyorum. 4 stroke'da daha rahat çizgi atacağım. Makinemin voltajı da şu anda 7.7. Tabi bu kullanımdan kullanıma değişir voltaj ayarı. Ben 4 noktada çizgi atarken bir başkası 3.2'de de çizgi atabilir. Yani bu alışkanlık Brav'da. Tabii ki ben 4 noktada çizgi atmayı her zaman tercih ediyorum. Kullandığım iğne şu ince olduğu için şu anda görünmeyebilir belki size. Makinenin kullanımı gayet güzel. Tutuşu ergonomik. Benim tutuş kolaylığı hoşuma gitti. Bu en dıştaki çizgi zaten net bir çizgi olmasını istemiyorum. Ondan dolayı daha silik şekilde çalışıyorum. Şimdi iğne değiştiriyorum. 10.07 R'ye takacağım. En ince çizgilerimi bitirdim. Yine aynı stroke'da devam edeceğim. Gayet temiz şekilde bir çizgi çıkartıyor makine. Dövme yaptığımız müşterimiz esmer tenli olduğu için o yüzden bazı şeyler tam burada net gözükmüyor. Ben artık videoyu
edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu dövme öyle pat diye bitecek bir dövme değil. Sizin de böyle saatlerde izleyeceğinizi düşünmüyorum. Bu arada da kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bu tarz videoların devamları sizlere bağlı arkadaşlar. Ne kadar çok etkileşim alırsak biz de o kadar fazla video çekimi yaparız dövmeyle ilgili. Ve dövme dersleriyle ilgili. Evet arkadaşlar, dövmemiz bitti. Zaten birazdan dövmenin bitmiş halini yan tarafa bırakacağım. Oradan detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Makineye gelirsek ayarlanabilir stroke olması benim inanılmaz hoşuma gitti. İlk başta 4 stroke ile çizgi attım. Daha sonra stroke ayarını düşürerek gölge ve dolum yapmaya başladım. Bütün her şeyi bu dövmeyi denedik. Gölgesinden tutun rengine kadar bütün işlemleri uyguladık. Yani tavsiye eder misiniz derseniz gönül rahatlığıyla size bu makineyi tavsiye edebilirim. Fiyat hakkında fiyatını yazmayacağım. Çünkü Türkiye şartlarında fiyatı devamlı değiştiği için sadece açıklamaya bıraktığım linkten ulaşıp oradan detay inceleme yapabilirsiniz fiyat konusunda da. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız çok seviniriz. Her zaman yeni videolar olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.